Merhaba arkadaşlar, Bilgehan Demir ben. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Kanalımız giderek büyüyor. Abone olmayı sürdürürseniz daha da büyüyecek. Bol bol yorum yapmayı da unutmayın sevgili dostlar. Hemen şimdi başlıyorum. Neye başlıyorum? Fight Club Türkiye'de Tyson Fury ve Alexander Usyk arasında yapılacak tarihi dünya şampiyonluk maçı ile alakalı konuşacağım. Let's get this party started. Sevgili arkadaşlar, 18 Mayıs tarihinde Agit Kabayel, Frank Sanchez'le Kübalı'yla ağır siklet maçına çıkacak. Tyson Fury, Alexander Usyk gecesinde. Alexander Usyk, Tyson Fury unvan birleştirme mücadelesinin de tüm ayrıntılarının yer aldığı bu programa başlıyoruz. Sizlerle neler konuşacağız neler. Acayip işler var sevgili arkadaşlar. Bu maç tarihin en büyük karşılaşmalarından bir tanesi. Neden diyecek olursanız, çünkü ağır siklette bütün şampiyonluk kemerleri tek bir maçta birleşmiş olacak. Ağır siklette Alexander Usyk 4 ayrı federasyonun şampiyonluğunu taşıyor. Diğer tarafta da WBC'nin dünya şampiyonu olan Tyson Fury de unvanını ortaya koydu. Tam 5 kemer için çarpışacak Ukraynalı Alexander Usyk ve İngiliz Tyson Fury. Nerede maç? Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde. 18 Mayıs tarihinde dünyanın en büyük şampiyonu ağır siklette belli olacak. Şimdi sizlere bu karşılaşmanın nasıl doğduğunu, bu ikili buralara kadar nasıl geldi tek tek anlatacağım. En son buna benzer bir maç ne zaman yapıldı bunu da anlatacağım. Lennox Lewis, Evander Holyfield karşılaşmasından bu yana yapılacak en büyük ağır siklet şampiyonluk maçı olarak lanse ediliyor. En son bütün kemerlerin 1999 yılında Lennox Lewis, Evander Holyfield maçı ile birlikte birleştirildiği iddia ediliyor. Ama bu doğru bir bilgi değil sevgili arkadaşlar. Bunun detaylarını sizlere vereceğim. Neden doğru bir bilgi değil? 25 sene önce buna benzer çok büyük bir maç yapıldı ama o bütün kemerlerin birleştirildiği bir maç değildi. Bunu anlatacağım sizlere. Şimdi Tyson Fury sevgili arkadaşlar 1988 yılında dünyaya geldi. Bir Ağustos ayıydı. Tam 2 ay öncesinde Mike Tyson Michael Spinks'i mağlup etmiş ve yine ortalık yangın yerine dönmüştü ağır siklette. Bunun üzerine 2 ay sonra doğan Tyson Fury 3 defa kalbi durdu diye, öldü diye düşünüldü Tyson Fury için. 750 gram doğmuştu sadece. Babası da onun hayata tutunabilmesi için ortalığı kapsık kavuran Mike Tyson'ın Tyson ismini ona verdi. Tyson Fury oldu böylelikle. 1988 yılında işte doğan Tyson Fury bugünlere geldi ve dünyanın en büyük ağır sikletlerinden bir tanesi oldu sevgili arkadaşlar. Peki 1988'den bir yıl geri gitmeye ne dersiniz? Ne olmuştu 1987 yılında? Bakın arkadaşlar, 1987 yılında IBF'in dünya şampiyonu Tony Tucker'la WBA ve WBC'nin ağır siklet dünya şampiyonu Mike Tyson unvan birleştirme mücadelesi yaptı. Tony Tucker da James Douglas'la yapmış olduğu ağır siklet mücadelesinde kazanmıştı IBF'in şampiyonluk kemerini. Douglas is in deep trouble on the ropes. Almost halfway through the round. Stop the fight. And Mills Lane, I believe, has stopped this one. He has. It's over. O zaman kemer boştaydı. James Douglas ve Tony Tucker maç yaptılar. Knockout'la kazanan Tony Tucker oldu. Hemen bir maç sonra Mike Tyson'la unvan birleştirmeye gitti Tony Tucker. Ve o mücadelede Mike Tyson kazandı puanla. Tyson finishing with a flourish. 112 for the winner by unanimous decision and undisputed heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. O günden bugüne tam 37 yıl sonra mevcut şampiyonların kapıştığı ilk maç bu. Evet, yanlış duymadınız. Bütün dünyada kim beni dinliyorsa bu bilgi daha doğru bilgi. Hayır arkadaş, 1999'da Lennox Lewis ile Evander Holyfield arasında yapılan karşılaşma, bütün kemerlerin buluştuğu
ve bütün unvanların birleştirdiği mücadele olarak vardı diyenlere sesleniyorum. Hayır. Vitali Klitschko, WBO Federasyonu'nun ağır siklet dünya şampiyonu Vitali Klitschko'ydu 1999'da. Hatta 3 kere unvan maçına çıktı 1999'da. Bunların arasında bir unvan birleştirme yok. Klitschko's looking for another one and finds it. Round 2. Vitali Klitschko wins the WBO heavyweight title. Lennox Lewis ile Evander Holyfield arasında yapılan ilk maç berabere etmiş. Hemen arkasından yapılan 1999 yılındaki rövanş maçında Lennox Lewis Evander Holyfield'ı mağlup etti. And the undisputed heavyweight champion of the world, Lennox Lewis. WBO dışındaki bütün federasyonların şampiyonu oldu. WBC, IBF, WBA, WBO şampiyonu Vitali Klitschko ile unvan birleştirdi mi? Sevgili arkadaşlar, daha sonra yıllar sonra, birkaç yıl sonra, 4-5 yıl sonra karşılaştılar ama ne Klitschko'da WBO vardı, anlatabildim mi? Lennox Lewis ile 2 şampiyonluk kemeri için sonradan karşılaştılar. 25 years for an undisputed heavyweight championship fight. We have one. Şaşırıyorum. Sky, DAZN, bütün uzmanlar birleşmişler. 1999'dan sonra ilk kez böyle bir bütün kemerlerin birleştiği bir şampiyonluk maçı olacak diyorlar. Evet, Tyson Fury Usyk maçında bütün şampiyonluk kemerleri birleşiyor, doğru. Ama 1999'daki maçta bütün şampiyonluk kemerleri birleşmedi. Onu size anlatayım. Evet, gelelim maçın hikayesine. Sevgili arkadaşlar, Klitschko, Vladimir Klitschko biliyorsunuz şu anda Usyk'in elinde bulunan bütün kemerlerin sahibiydi. WBC dışındaki bütün kemerler şu anda Alexander Usyk'te, Ukraynalı ağır siklette. Klitschko ile Tyson Fury maç yaptığında 4 kemer ortadaydı. Klitschko'yu yenen Tyson Fury, WBC dışındaki bütün şampiyonluk kemerlerini kazanmıştı. Jetzt müsste die Glocke kommen, das ist es. From the United Kingdom, the new unified heavyweight champion of the world. İşte bu kazanmış olduğu kemerlerin ardından Tyson Fury emekli oldu. Ve 160 kiloya kadar çıktı sevgili arkadaşlar. İntihara meyillendi, bir sürü olaylar yaşadı. Ailevi sıkıntılar yaşadı, neler oldu neler. Hiç kimsenin yaşamaması gereken işler oldu. Ve sonra sevgili arkadaşlar, Tyson Fury boksa geri dönme kararı aldı. Tyson Fury boksa geri dönme kararı aldığında aslında Eddie Hearn onunla bir sözleşme yapacaktı ama Eddie Hearn bir baktı herif 160 kilo. Bu adamdan hiçbir şey olmaz deyip onunla sözleşme imzalamaktan vazgeçti. I met Tyson Fury in Monaco to sign him about, I don't know, 5 years ago. And he was 26 stone. Ama Queensberry'nin patronu Frank Warren onunla sözleşme imzaladı. Zaten eskiden beri çok yakın tanıdığı biriydi. Ona inandı ve Tyson Fury geri döndü. Deontay Wilder maçında şampiyonluğa o kadar inanmıştı ki o knockdown'dan sonra adeta Undertaker gibi ayağa kalktı. O maç berabere bitti. WBC'nin şampiyonu olamadı. Tabii çok uzun süre boksa ara verince elindeki bütün şampiyonlukları da kaybetmişti Tyson Fury. Sonra bir kez daha rövanş yaptılar. Bu kez Deontay Wilder'ı knockout edip WBC'nin ağır siklet dünya şampiyonu oldu Tyson Fury. Yetmedi. Eski şampiyona karşı unvanı bir kez de koruma maçı yaptı. Bir Tyson Fury, bir Deontay Wilder, arkasından tekrar Deontay Wilder, yatan yatana. Ama sonunda ayakta kalan isim Tyson Fury oldu.
the Gypsy King, Tyson Fury. Dünyadaki 5 federasyonun 5'inin de kemerine sahip olan bir boksördü ama ayrı zamanlarda. Hepsini bir arada elinde tutabileceği bir tarihi var. 18 Mayıs tarihinde Alexander Usyk'i yenerse bu 5 kemeri aynı anda kazanabilme başarısı gösterecek. Tarihte böyle bir başarı yok. Deontay Wilder'ı yendikten sonra sevgili arkadaşlar, Dillian Whyte'la bir unvan koruma maçı yaptıktan sonra emekli oldu. Boksu bıraktığını açıkladı tekrar. Tyson Fury is retiring again. Hatta Netflix'e bir belgesel çektiler. Tyson, what are you doing? Time for school. Orada da sürekli emekliliğinin tadını çıkaran bir aile babası olarak tanıtıldı. Ve bir anda Derek Chisora ile 3. maçı yaparak geri döneceğinin sinyallerini verdi. Got the belts, all the money, all the fame. Ve Derek Chisora'yı nakavt etti. Arkasından UFC'nin şampiyonu Francis Ngannou ile karşı karşıya geldi. Adam Tyson Fury'yi yatırdı. Tyson Fury maçı kazandı ama hayatında ilk kez boks maçına çıkan bir adama knockdown oldu Tyson Fury. Herkes tartışmaya başladı Tyson Fury. Wow! Tyson Fury down. Tyson Fury'yi knockdown eden Ngannou, Joshua'ya çok ağır bir şekilde knockout olduğunda Tyson Fury daha fazla tartışılmaya başlandı. Let's see if Anthony Joshua can dispose the MMA champion. Ama bir gerçek vardı. Tyson Fury Ngannou maçına hiç hazırlanmamıştı. Joshua ise çok iyi hazırlanarak gelmişti. Arada böyle bir fark var. Şimdi Alexander Usyk tarafına bakalım. Alexander Usyk hafife alınması gereken bir boksör mü? Tyson Fury Usyk'i çok rahat yener mi? Asla böyle bir şey söyleyemem. Neden söyleyemem? Açıklayayım. Sevgili arkadaşlar, Alexander Usyk Ukraynalı, iliklerine kadar bir boksör. Bakın bu adam 2006 yılında 2005-2006'da boksa başladı, amatör boksa. Resmi maçlar yapmaya başladı. Ve hatta ilk 20 maçından 7 tanesi nerede biliyor musunuz? Ahmet Cömert Spor Salonu'nda. İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Cömert Spor Salonu'nda bir sürü maç yaptı. Ahmet Cömert turnuvasına katıldı. Amatör kariyeri gitti. 2008 yılında çok büyük bir başarı elde edecekken çeyrek finalde elendi. As you get a look at the 21-year-old Alexander Usyk of the Ukraine, Russo will take on Deontay Wilder of the United States. Madalya kazanamadan Pekin Olimpiyatlarından döndü. Sonra tekrar çalıştı. 2012 Londra Olimpiyatlarında altın madalya kazandı sevgili arkadaşlar. The gold was won by Alexander Usyk from Ukraine. Sadece olimpiyat şampiyonu değil, öncesinde Avrupa ve dünya şampiyonu da oldu amatörde. Hani diyelim bir bakanlık seviyesine geldiğini düşün. Adam öğretmenlik yapmış, müdür yardımcılığı yapmış, müdürlük yapmış, milli eğitim müdürlüğü yapmış, müsteşar olmuş, ardından bakan olmuş diye düşünün. Nasıl bir liyakat değil mi? Efsane bir liyakattan bahsediyoruz. Tam tamına bir liyakat usulü bir gelişi var. Alexander Usyk'in amatör boksta. Adam 2012 Londra Olimpiyatları şampiyonu olduktan sonra 2013'te de profesyonel boksa başlıyor. Profesyonel boksta da adım adım geliyor. Yarı ağır siklette yenmedik adam bırakmıyor. Gassiyevlerden tutun da aklınıza kim geliyorsa hepsini yendi. Tony Bellew'ü bilirsiniz. Adam David Haye'i 2 kez knockout etti. Tabii kariyerinin sonlarındaydı David Haye ama olsun, yine de Tony Bellew David Haye'i 2 kez knockout ettikten sonra Alexander Usyk'in karşısına çıktı. Dünya şampiyonluk maçında yarı ağır siklette. Dediler ki şimdi sıra Usyk'te. Usyk'i paramparça yapacak Tony Bellew. Ne oldu? Tam tersi, Usyk onu paramparça yaptı. Yarı ağır siklette bütün şampiyonlukların sahibi oldu sevgili arkadaşlar. Alexander Usyk. Siklet değiştirdi ve yukarıya çıktı ağır siklete. Ben dedi ağır siklette
şampiyonluklar kazanacağım. Herkes kahkahayla güldü, yapamazsın. Ağır siklet bambaşka. Sen öyle 90 kilodan gelip 120 kiloluk, 110 kiloluk adamları yenemezsin dendi. Adam bir başladı dövmeye. Derek Chisora mı dövmedi? 2 kere Joshua'yı mı yenmedi? Kimleri yenmedi? Herkesi yendi. En son gitti Dubois'ı yendi. Tabii ilk önce Derek Chisora'yı yenmişti. Arkasından Joshua ile dünya şampiyonluk maçına çıktı. Ve Joshua'yı mağlup etti arkadaşlar. Ve ağır siklet dünya şampiyonu oldu. Joshua'yı yenmesi bir tesadüf müydü? Hemen rövanş yapılmalıydı. Rövanş yapıldı. AJ can now regain Anthony Joshua in Britain's capital. Andy Ruiz'i yendiği gibi yeneceğini zannetti. Ama Usyk onu, Joshua'yı bir kez daha yenmeyi başardı. Hem de aynı yerde Arabistan'da. Arabistan'da Joshua'yı yendikten sonra rüştünü iyice ispatlamış oldu. Hatırlayın, Joshua kemerleri ringden aşağı atıyordu. And the WBA super, I think. What's he doing here? I don't care about strong. I have that skill. Yani o kadar sinirlenmişti, o kadar saygısını yitirmişti. Sonra dediler ki, bakın Dubois diye bir adam var, Daniel Dubois. Dinamit biliyorsunuz, Triple D diye geçiyor. Hadi bunu yen de görelim dediler. O maç çok garip geçti ama. Daniel Dubois bel altı mı vurdu, bel üstü mü vurdu? Bir anda maç durdu. Eğer bel üstü diye, bel hizası diye konuşulsaydı knockout olmuştu Alexander Usyk ve bütün şampiyonluklar Dubois'a geçmiş olacaktı. Ama dünya boksu ikiye bölündü. Yarısı dedi ki bel altı, yarısı dedi ki bel üstü. Hatta karikatürler çıktı, böyle photoshoplar yapılmıştı. Alexander Usyk'in şortunu memelerine kadar falan çekmişlerdi. Yani buradan aşağı vuramazsınız diye. Öyle alaylar edilmişti. Ama Alexander Usyk az önce de saymış olduğum gibi amatörden gelip Avrupa, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu, yarı ağır siklet şampiyonu, ağır siklet şampiyonu diye geldi ve adam 21 maçta 21 galibiyetle 14 tane de knockout'u var. Böyle bir adama dönüştü. Profesyonel kariyeri sevgili arkadaşlar sadece 11 yıl. Ama Tyson Fury'ye baktığımızda çok daha uzun süren bir profesyonel kariyeri var Tyson Fury'nin. Tyson Fury 16 yıllık profesyonel kariyerinde sevgili arkadaşlar 34 galibiyet elde ederken bir kez de berabere kaldı. Deontay Wilder'la hatırlayın. 24 kez rakiplerini knockout etti. 2 metre 6 santimetre boyundaki Çingene Kral lakaplı Tyson Fury. 35 yaşındaki Tyson Fury düz guard bir boksör. Ama rakibi Alexander Usyk ters guard, yani solak bir boksör. 1.90 boyunda, arada 16 santimetre boy farkı olacak maçta. Hangi kilolarda gelecekler onu da açıkçası çok merak ediyoruz. Alexander Usyk 37 yaşında, Tyson Fury'den 2 yaş daha büyük. Çok yaşlı sayılmaz. Arada 2 yaş fark var. Yani bu karşılaşmayı kim kazanır diye soracak olursanız benim şahsi fikrim Tyson Fury kazanacak. Maç çok büyük ihtimalle %99.9 puana gidecek. Bu maçı knockoutla kazanabilen bir boksör çıkacağını ben zannetmiyorum. Olursa da 10. roundla 12. round arasında olur knockout. Maçın favorisi kim diye soracak olursanız karşılaşmanın favorisi çok küçük bir farklı istatistik kurumlarına göre Tyson Fury.
Mesela 1999 yılındaki Lennox Lewis, Evander Holyfield karşılaşmasında iki boksörün de mağlubiyetleri vardı. Burada iki boksör de namağlup durumda. Ama diğer taraftan baktığımızda 1987 yılında bana göre en son bütün kemerlerin birleştirildiği, tarihi olarak ilan ettiğim 1987 yılında Mike Tyson Tony Tucker maçında iki boksör de namağluptu. Mike Tyson 30 maç 30 galibiyet, Tony Tucker 34 maç 34 galibiyet. Well, Tony Tucker talked the talk and walked the walk. İşte böylesine bir karşılaşmada Mike Tyson Tony Tucker'ı puanla mağlup etmişti. Daha sonra da ne yaptı? Ona ilk yenilgisini kim tattırdı? Tony Tucker'ın yemiş olduğu James Douglas. Onu gitti Japonya'da knockout etmişti sevgili arkadaşlar Mike Tyson'ı. Tartışmalı 8. roundda aslında knockout olmuştu. Ama kalktı 2 round sonra falan gitti Mike Tyson'ı knockout etmişti 1990 yılında. İkili arasındaki en büyük rekabet aslında Chisora'yı mağlup ettiğinde Tyson Fury, Usyk'in çıkıp ringde Tyson Fury ile yüz yüze gelmesi aslında maçı ateşledi. Yani aralarında yapılacak unvan birleştirme mücadelesini aslında ateşleyen buydu sevgili arkadaşlar. Aralarında çok acayip konuşmalar geçmişti. Tyson Fury onu hep dişlek bir tavşan olarak nitelendirdi. Sosis olarak nitelendirdi. Onu çocuk olarak, küçük adam olarak nitelendirdi. Kilosu düşük olduğu için. You are next. Me and you, soccer next. Me and you. You get me, little soccer. Rabbit. 15 stone little midget beat a bodybuilder. Well, I ain't a bodybuilder, soccer. I'm gonna write you off. I already done one Ukrainian Klitschko, didn't I? And I'll do you as well, gappy teeth. You ugly little man. Tyson Fury'yi de sevgili arkadaşlar Usyk'i de yakından tanıma fırsatı buldum. Gerçekten mükemmel insanlar. Rahmetli Volkan Düzgün kickbox, MMA yaptığı dönemlerde onunla antrenman yapıyordu. Oradan bir tanışıklığım oldu. Sonra onunla telefon görüşmelerinde bulunmuştum. Belki hatırlarsınız, televizyonlarda yayınlamıştım. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Deontay Wilder'la yapmış olduğu 3. maçta yine kendisiyle bir sohbetim olmuştu. Ona 4. maçı yapacak mısınız diye sormuştum. O da hayır yapmayacağım demişti. Böylesine bir tanışıklığım olmuştu Tyson Fury ile. Usyk'le de tanıştım. Muhammed Ali Kupası döneminde Monaco'da kendisiyle tanışmıştım. Acayip Türkçe konuşuyordu böyle. Yani Türkçe laflar söyledi benim Türk olduğumu öğrendiğinde. Adam 7 kez Ahmet Cömert Spor Salonu'nda maça çıkmış. Türkleri o kadar yakından tanıyor ki. Ve çok da güzel konuşuyordu Türkçe. Bana selamünaleyküm kardeş dedi. Öyle bir tanışıklığımız olmuştu. Gerçekten ikisi de pırlanta gibi insanlar. Onu söyleyeyim. Aralarında her türlü rekabet olacaktır mutlaka. Didişmeler olacaktır ama çok pırlanta gibi iki insandan bahsediyoruz. Tyson Fury, Alexander Usyk bölümü böyle sevgili arkadaşlar. Ama bizi çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma var. Agit Kabayel. Agit Kabayel Kahramanmaraşlı ağır siklet sevgili arkadaşlar herkesi mağlup etti. 24 maç 24 galibiyet elde etti. Kimler geldi kimler geçti. Derek Chisora'sından tut da aklınıza ne geliyorsa birçok ismi mağlup ettikten sonra en son Arslanbek Mahmudov'u mağlup etti. Arslanbek 18 maç 18 galibiyetle karşısına çıktı Agit Kabayel'in. O da Kumuk Türk'ü bir boksör. Çok heyecan verici bir karşılaşma oldu. Türkiye açısından çok enteresan bir mücadeleydi. Ve 4. roundda sevgili arkadaşlar Agit Kabayel yenilmez rakibini knockout etti. Kabayel is going for to finish the job. And that's enough, says referee Steve Ray. Agit Kabayel. Ve şimdi de rakibi Frank Sanchez oldu. Tıpkı Agit Kabayel gibi 24 maçta 24 galibiyeti olan Kübalı Frank Sanchez, Efe Ajakba'yı yendi, Christian Hammer'ı yendi, en son Junior Fa'yı yendi. Gerçekten çok kaliteli bir boksör. Holder the Cuban Flash, Frank Sanchez. Arabistan'da da Tyson Fury, Alexander Usyk gecesinde yer almayı hak eden maçlardan biri olarak dikkat çeken bir mücadele. Hangi maç? Agit Kabayel, Frank Sanchez.
Agit Kabayel de üzerine gitti. Chisora Agit Kabayel mücadelesinde. Neler oluyor böyle sevgili izleyiciler? Still EBU Heavyweight Champion Agit Kabayel. Agit Kabayel'e 25. maçında 25. galibiyetini elde etmesi için dua edeceğiz. İnşallah kazanacaktır. Yoluna tam gaz devam edecektir. Ring Magazine de sevgili arkadaşlar Agit Kabayel'i en iyi ağır sikletler arasında 10 numaraya yerleştirdi. Ring Magazine 1922 yılından bu yana istatistikler tutan Ring Magazine dergisi, boks dergisi olarak şampiyonluk kemerleri veren bir kuruluş sevgili arkadaşlar. Dünyanın boks konusunda en büyük, en eski otoritelerinden biri Ring Magazine Agit Kabayel'i 10 numaraya yerleştirdi. En iyi ağır sikletler arasında, faal boksörler arasında. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Ben Bilgehan Demir. Hepinize selamlar gönderiyorum. Fight Club Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yaptığımız hatalar varsa lütfen altta yazın. Ben de onları öğreneyim, kendimi geliştireyim. Hepinize selamlar gönderiyorum. Siz de aranızda centilmence yazışabilirsiniz. Bizim sayfamızda böyle oluyor. Bazen böyle sert yazanlar oluyor. Onu yapmayın arkadaşlar. Bizim sayfada öyle bir şey olmuyor. Yazanları da ya engelliyoruz, kanalın içinde gizliyoruz ya da yorumunu kaldırmak zorunda kalıyoruz. Yorum kaldırmak bize de yakışmıyor ama öyle küfürlü argo yazmayalım. Ama arkadaşım bakın bunu yanlış biliyorsun, böyle biliyorsun. Birbirinizle yazışırken bunu tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın.